Merhaba millet, Totukcan ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Hızlıca lafa gireyim, bildiğiniz gibi 100 level oldum arkadaşlar. Bunun storiesini atmıştım YouTube'a, bir de Instagram'a. Oradan tebrik eden, oradan yazan arkadaşlar için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Minion'da World First olmayı başardık. Oracle'da dünya üçüncüsüyüz, genel sıralamada da ilk 50'deyiz. En azından bir Minion build'ının bunu yapabildiğini görmüş olduk arkadaşlar. Çünkü Minion build'ları genel olarak yavaştır. Yavaşlıklarıyla tanınırlar. Minion tarzı bir build'la ilk 100'e bile girsek biz bunu başarı kabul edecektik. İlk 50'ye girdik, gayet güzel oldu. Yani build'ımız çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hızlı. Ben de size onları anlatayım dedim. Nasıl level kastım, nasıl taktikleri uyguladım gibi konuları tabii ki anlatacağım. Ondan önce build'da ne değişiklikler yaptım? Tabii ki build'ı biraz güncelledim arkadaşlar. Yani level rush yapmak istiyorsanız biraz para harcamanız, daha doğrusu divine harcamanız gerekiyor. Ama bu konuda içiniz çok rahat olabilir. Çünkü bu kadar rarity yaptıktan sonra, yani şöyle diyeyim, çok uzun süredir bende Exalted'lar, Alchemy'ler, Valmal, öyle abuk sabuk şeyler kapalı. Sadece divine topluyorum. Tier 5 bir item topluyorum. Değerli unique düşerse onu topluyorum. Hepsinden de bol bol düşüyor zaten. İleride anlatacağım. Şimdi gelelim build'ımıza. Biz neler yaptık arkadaşlar? Şöyle, ya bunu da gösterince komik geliyor bana. Oracle Minion'da çok güçlü. Lich'le oynasaydım veya Varash'tayı denemedim yeni sınıfı, bilmiyorum. Bu sıralamayı yapabilir miydik? Sanmıyorum. Yani burada bize bayağı bir katkı sağlamış oluyor. Şimdi anlata gideyim. Buradan böyle başlıyoruz arkadaşlar. Burada Minion damage'lar var. Bunları alacağız. Burada Sacrifice'lar var. Yani şöyle Minion efficiency olayı var. Bunu biz aslında naturalize ediyoruz şu şekilde. Buradan buna tıklıyoruz. Yukarıdan gidip de Gigantic Following'e tıklıyoruz. Yani buradan verdiği efficiency'yi buradan geri almış gibi bir şey oluyor baktığınızda. Ama bedava Gigantic minyonlarla oynuyorsunuz. Yani Druid'in size verdiği şey bu. O sayede canları daha fazla oluyor, daha fazla vuruyorlar ve boyutları büyüyor. Boyutlarının büyümesi de bizim için önemli. Onu da anlatacağım. Buradan sağa gidiyoruz. Buraları almamız gerekiyor. Yani buraya kadarki kısmı almak zorundayız. Canı da alacaksınız, damage'ı da alacaksınız. En fazla sorulan soruya geliyorum. Abi ben minyonları yaptım, ölüyorlar. Yani Plague Harvester'ların şu base'de bile öldüğünü söylemişsiniz. Arkadaşlar Plague Harvester'lar base'de ölmez. Yani birebir aynı şeyleri yaptığınızda ölmeyeceklerdir. Sizinkiler niye ölüyor söyleyeyim. Bu minyon rezistansları ben yani biraz kaba olacak ama süs olsun diye tıklamadım veya hoşuma gittiği için tıklamadım. Bunların bir anlamı var. Ben de biliyorum bunları bırakıp enerji bilmem ne bileyim bir sürü bir şey alabilirim yani, ama hayır. Minyon rezistansları alacaksınız. Minyonunuzun rezistansını, fire rezistansını 89'a çıkartmanız gerekiyor. 86 yetmiyor. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Yani kafasına girmeyin. Ya ben Javel'lardan minyon rezistans aldım, fullledim işte. Değil. Şunlardan gelen artı 3'lere ihtiyacınız var. Öbür türlü ölüyorlar. Yani 90 fire resist gerekiyor. Böyle yaptığınızda ölmüyorlar. Bırakın böyle ölmeyi. Bir tane boss var ya Molten Vault'ta. Molten Vault muydu? Forge muydu? Molten Vault. Love'ın içinde duruyor. Love'ın içinde dolanıyorlar. O kadar ölmüyorlar. Yani fire damage'ı immune gibi bir şeyler. Canları eksilmez. Peki. Buradan devam ediyoruz. Buradan gelip bu zondi alıyoruz. Plant skill'lerini geçen videoda da anlatmıştım. Burada özet olarak geçiyorum. Artı spirit tabii ki yine minyon resistance. Bir tane swarm skill'i area of effect veriyor bize. Buradan devam ediyoruz. Burayı almayacağız. Bunu anlatacağım. Javel takıyoruz burası için. Şuradan bir tane buna, bir tane buna. Şunu da aklına getirenler olabilir. Ya buna niye tıklıyorsun? Hiçbir işe yaramıyor. Yani buna verene kadar bunu almak istiyorsun değil mi? Buradan bunları da al işte. Yararı olsun. Bir skill puanı fazlaya çıkıyor böyle yaparsak. Skill puanı çok önemli. Hele Oracle'da ekstra önemli. Neden? İstediğimiz her şeye tıklayabiliyoruz ağaçtan neredeyse. Yani bu çok OP, ben söyleyeyim. Bilmiyorum yani. Hani bunu nasıl çözerler, ne yaparlar, alanını mı küçültürler? Bu karakter böyle durduğu sürece ben bütün minion build'larını Oracle'dan yapacağım. Her şeyini rahatlatıyorsun. Resistansım eksik diyorsun. Tak diye tıklıyorsun buradan buna. Ki maksimum cold resistance çok değerli bir şey oyunda. Daha basitini söyleyeyim. Şurası mesela çok değerli bir noddur. Acayip değerlidir. Tüm build'lar içinde alması zordur. Yani CI bile oynuyorsanız buradan inip bir sürü skill puanı harcamanız gerekir. Bu karakterle pat diye alıyorsun. Neyse, karakteri övmeyeyim, devam edeyim. Buradan arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Minion reservation önemli. Minion damage'lar da önemli gayet tabii ki. Buradakiler daha fazla veriyor. Level düşükken bir önceki videoda göreceksiniz. Buna tıklamışım, bunu almışım ve fokusu almışım, geçmişim. Yani 4 puan buraya verene kadar hem enerji shield almışım, hem sadece area of effect'i almışım, 1 puan da cebe atmışım gibi. Level'ınız yükseldikçe burayı bu şekilde yapın. Area of effect bizim için önemli arkadaşlar. Yani bu kadar hızlı kastıysak area of effect'e borçluyuz. Onu söyleyeyim. Bakın, gidip yapın demiyorum. Minion damage var burada, tıklayın demiyorum. Veya attack speed'e tıklayın demiyorum. Area of effect'e tıklayın ama. From Nothing Diamond kullanıyoruz arkadaşlar. Nekromantik talismana vereli. Ben aldığımda 30 exa'ydı. Sizin için bakayım. Exa bazında 60 exa'ya çıkmış. Yani pahalı bir şey değil. Bir Divine'ın 400'ün üzerinde olduğunu düşünürsek o konuyu da anlatacağım. Yani oyunun gidişatı hakkında da söylemek istediğim şeyler var size. Bunu takıyorsunuz. Bunu taktığınızda buradaki skill'leri alabiliyor oluyorsunuz. Peki abi ya biz buradan böyle tıklayıp alamaz mıydık? Alamayız arkadaşlar. Nekromantik talisman leş gibi bir şey. Bu
zaten büyük pasiflere ben çok gülüyorum. Hiçbiri hiçbir işe yaramıyor. Yani bir yarayan bu var. Direkt olarak sana additional curse veriyor. Hani curse build oynuyorsan, Chaos'tan falan gidiyorsan bu çalışıyor. Chaos Inoculation çalışıyor. Bazıları da çok komik ama çalışmıyor. Yani nekromantik talisman taktığın anda karakterin Allah'a şaşıyor. Amuletten aldığın bütün etkileri minyonlara aktarıyor. Meh yani hani bir kere şöyle, amuletten artı skill alamıyorsun demek bu. All level minion skill var ya, onu vermiyor. Onu iptal ediyor. Garip bir şey. Crit hit şans, crit damage tarzı zorlama şeyler yapasanız gelirse yaparsınız. Onun dışında çok da bir şey olmaz. Neyse, buna tıklamayacağız sonuç olarak ama bu talismanla beraber tıklamış gibi etrafındakileri alabiliyoruz. Giant'ik alıyoruz. Canları artıyor, şeyleri artıyor. Buradan fire resistance'ları alıyoruz. Buradan da Eldritch Will'i alın. Eldritch Will çok önemli arkadaşlar. Bu Megalomaniac Diamond'da istenen pasiflerden birisi. Life, mana ve enerji shield'ınız artıyor %3 olarak. Ha, çok mu önemli %3 değil? Aşağıdaki threshold'lar önemli ama. Şunu söyleyeyim. Ölen bazı arkadaşlar var. Ben enerji shield'ım çok yüksek olduğu için ölmemezlik yapmıyorum. Ha, gayet tabii ki enerji shield'ınızın yüksek olması gerekiyor. 100'e kasıyorsanız en azından. Ama şöyle bir şey var. Karakterde enerji shield kadar, hatta daha önemli tek bir şey varsa onlar da threshold'lar arkadaşlar. Bu threshold'lara tıklıyorsunuz kesinlikle. Neden tıklıyorsunuz onu da söyleyeyim. Normalde threshold mantığı şöyle çalışıyor. Senin mevcut canın neyse stun threshold'un onun yarısı kadar oluyor. Mesela 3000 canın varsa 1500'lük bir stun threshold base oluyor. Karakterlerin olayı bu. Bu şekilde çalışıyor oyunun mantığı. Senin mevcut canın 1 olduğu için buna tıkladığında mevcut canın yok. Stun threshold'un 0. Dokunan yere düşürüyor seni. Buna tıklamanın maliyeti bu. Evet, güçlü bir şey. Çok güçlü. Chaos'a Bleeding'e immunsun. Chaos Resistance kasmıyorsun. Onun yerine gidip her şeyden rarity alıyorsun. Loot'a doymuyorsun oyun boyunca ama maliyeti var. O threshold'lara tıklayın. Eldritch Will'e de ondan tıklıyoruz. Buradan ilerliyoruz. Burada Minion Life var. Evasion için değil, Life için tıklıyoruz. Buradan gene Resistance var. Enerji Shield'lar klasik. Buna tıkladım. Buna niye tıkladım? Arkadaşlar, Rarity'yi 190 civarında tutmak istedim. Nerede bizim Rarity'miz? 187. Yani yetmiyor. Resist etmiyor. Daha iyi bir kafalık bulursam daha fazla cold veren ona tıklamam, gider başka bir şey alırım belki. Ama hani bu enerji shield'da bir şeyler bakmaya çalıştığınızda inanın o kadar da kolay olmuyor. O yüzden buna tıklıyorum. Cold resist'im eksik olduğu için tıkladım ben buna. Bunu kaldırdığım anda cap'in altına düşüyor. Ha, maksimum artı 2 vermesi de değerli. Tıkladım, 10 cold resist aldım değil. Hani maksimum resistler oyunda sevilen statlardır. İyidir yani. Onu da öyle düşün. Enerji shield buradan böyle. Burası arkadaşlar 100 level için. Şuralar arkadaşlar çok değerli, onu söyleyeyim. Buna tıkladıktan sonra ölmüyor karakter. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada Chaos Inoculation ve yanındaki pasifler. Şimdi skill ağacımız bu şekilde. Eşyalarda artı 4 minion bir tane Skepram var. 200 spirit veriyor. Hani şey diye düşünmeyin ya abi, çok pahalı item. Evet arkadaşlar, pahalı item ben kullanıyorum. Yani çara 200 rarity kastım. Leveling yapıyorum. Sadece 99'dan 100 yapmaya ortalama 250-300 civarı map gerekiyor. Hani map'in şeyine göre de değiştiği için bazı map'ler güzel XP veriyor, bazısı vermiyor. Her dakika istediğini bulamıyorsun falan. Sadece 99-100 diyorum. Bir de 99'a kadar olan süreç var. O kadar oyun oynadım. 200 rarity'm var. Lootum olsun değil mi? Yani o yüzden düzgün eşyalar aldım. Veya şöyle bir şey yaparsın. Aşağıdan Spirit Reservation bulursun. Bir tane de Ralakeş takarsın. 8-8 %16 daha ucuz çağırırsın. O da sana aşağı yukarı 2 milyon daha demek. Böyle de oynamak istersen oynayabilirsin ama gerek yok. Gerçekten gerek yok. Anlatacağım şimdi. Body Armor'da Spirit Reservation aldım ama Body Armor'um güzel. 40 civarı armor'a çıkartıyor beni tek başına. Tek armor itemiyle. Armor da önemli arkadaşlar. Pür Energy Shield oyunda biraz nasıl diyeyim, garip oluyor. Yani Evasion'laysanız rahat. Armor varsa rahat. Yani birinde fizikselden kaçıyorsun en azından. Elementalleri tanklamaya çalışıyorsun. Öbüründe hiçbir şey yemiyorsun. Arada yediğini tanklamaya çalışıyorsun gibi. Ama pür bir şey yaparsanız inanılmaz hasarlar yiyor. Armorum sıfırken Omnifobia üstüme atlıyor böyle. Yani 8k Energy Shield'ım var o ara. 7500 vuruyor. Şey diye de düşünmeyin. Ya abi Omnifobia'yı niye üstüne atlatıyorsun? Dash at falan. Yani girdiğimiz maplerde o kadar tek size basıyoruz ki level gelsin diye. Bir şeyi görmek, dodge'lamak imkansız. Yani bütün damage'ları yiyecek şekilde karakteri ayarlıyorsunuz. Amuletim gene Rarity amuleti. Gayet tabii ki. Spirit. Bir tane rezistansı var. Artı 3 level minion. Bunu zaten geçen videoda da göstermiştim. Tatlış bir item bu. Elemental rezistans verenini aldım. Burada bayağı bir rezistans veren bir şeyim var. Gene tabii ki Rarity alıyorum. Botta yapacak bir şeyimiz yok. Botu Ulir Sandaz alacaksınız. 35 movement verene 100 olmak için yeterli. 37 verene 100 Divine'ın üzerinde yani. 2 reservation için ben öyle şeylere para harcamam. Bir tane de Amanama alacaksınız. Ve oyundaki en yüksek enerji shield'ı verebilen Focus'u takacaksınız falan diye. Böyle pazarda buldum. 70 Divine'da direkt gidip aldım arkadaşlar. Charm'larda bu şey çok önemli arkadaşlar. Golden Charm. Yani size ekstra buff veriyor. 20 saniye sürüyor. Pack size basılı. Sürekli üzerinizde buff'la oynuyorsunuz. Çok ilginç bir şey bu. %20 hasar azaltma var. Bilmem armor arttırma var. Ox olandan bahsediyorum. Bunun zaten adını duymuşsunuzdur. Cat Charm diye. Bunun cat olanı, speed vereni zaten çok pahalı. Bu da pahalı. Yani tabii
tabii ki başlangıç seviyesi eşyalar değil bunlar. Onu söyleyeyim yani. 100 level bir karakterden bahsediyoruz. Bu da pahalı. Ama alınıyor yani. 40 divine civarlarında bunu alabiliyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Towing Charm. Bu çok pahalı bir şey değil. 50-60 egza falan. Bu immunity'de freeze veriyor. Freeze yerseniz de kendiliğinden enerji shield'ınızı doldurmaya başlıyor. Değerli bir şey. Bu da yine karakterimizi tamamlıyor. Stun yediğinizde dümdüz. Hani o kadar trash olduğunuz var ama yine stun yiyesiniz tuttu. O aşamada armorunuz neyse onun %200 ile karşılık veriyorsunuz. Şöyle düşünün, size bir şey stun attıysa zaten o millidir. Yani armorumuz da var, yok değil. Bu bizim işimize yarıyor. Bununla beraber şurası da var. Yani low enerji shield'da değilsem %120 armorla savunuyorum bunun yanında. Yani fiziksel hasar istemiyorum. Türkçesi bu. Yaptığım build bu şekilde. Dünya kadar enerji shield'ım var. Fiziksel de istemiyorum. Elemental'in bir kısmında ben buradan gene kendime recoup ediyorum. Yani onu da istemiyorum aslına bakarsanız. Ölmüyorum. Yani az ölüyorum, güçlüyüm demiyorum. Ölmüyorum. Ölüyorsanız zaten 100 level olamıyorsunuz. 99'da giden %2.5 XP size kafadan 2 saat atıyor. Onu söyleyebilirim. Zor bir şey. 99-100 arası çok zor bir şey yani. O yüzden ölmeyecek bütün her şeye basıyoruz. Ha gayet tabii ki abi ben 90 level'ım. Map'imi yapıyorum. Juicy map giriyorum. Bunlar benim umurumda değil. Ölsem de olur arada diyorsanız iptal eden bunlara. Yani hiçbir anlamı yok. Şunların komple iptal edersin. 4 puan buradan gelir. Bu Array of Effect'te de o kadar hızlı map clear'la da işin yoksa bunları da iptal et. Bir tane şunu al geç. Buradan işte tıkla. Minion damage'larına tıkla. Attack speed. Minion damage gördüğün her şeye tıkla gitsin. Daha hızlı olursun yani. Mutlak mertebe. Ama dediğim gibi ölmemek için bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Karakterin bu haliyle onu da söyleyeyim arkadaşlar. Plug Harvester'ların 53k canı var. Power Zealot'larında 19k hata var. Şey sorusu vardı. Instagram'dan gelmiş. Güzel bir soru. Desire almışsın abi. Neden 2 tane Plug Harvester'a takıyorsun? Hani 8 tane Zealot'a takmak daha mantıklı değil mi? Değil. 100 rush için değil. Normal şartlarda mantıklı. Şöyle. Ash Radiance'dan vazgeçemem. %40 damage. Wild Charge'dan zaten vazgeçemem. Yani bunları minion'a çeviren bu. Feeding Frenzy'den vazgeçebilirim. Anlatacağım. Şu ikisinden yine vazgeçemem. Yani Pierce'dan vazgeçemiyorum. Bu sefer saçma sapan bir şey oluyor. Vurmuyor boltlar. Bir target'a vurduğunda diğerlerine vurmuyor. Acceleration'dan da vazgeçemem. Feeding Frenzy'den vazgeçersem bu arada çağırabileceğim minion sayısını değiştirmiyor. Başta onu söyleyeyim. Yani bunu buraya tak. Fazladan bir minion gene çağıramıyorum. Yine spirit etmiyor. Yani oradan bana bir yararı yok. 1. 2. Feeding Frenzy yerine taktım. Görün. 19'dan 17'ye düşüyor hasarı. Böyle olmaz. Gidip bunun yerine takarsam hasarı artıyor. Gayet tabii ki bu hasar vermiyor. Projectile speed düştüğü için mapping'de yavaşlamaya başlıyorsun. O boltlar artık yürümemeye başlıyor, gitmemeye başlıyor. Çok yavaş atıyorlar. O yüzden bu şekilde daha mantıklı, en azından buna artı bir level ve quality veriyor. Level aldığı için çocuk doğal olarak canı manı artıyor. Bizim olayımız bunun basic hata değil zaten. Bunun canıyla etrafına hasar vurması. X kasma ile ilgili bazı sorular vardı. Arkadaşlar ben şu videoyu yayınladım. Hemen ekrana koyarız onu. 100 olduğum anı yayınladım. Eksi rezistansa kasmışsın diyen arkadaşlar var. Gayet tabii ki eksi rezistansa kasmadım. Oyundaki en zor debufflar, o konuyu anlatayım. Girdiğim bir leveling map'inde size göstermiş olayım şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, pack size'la beraber oyunun en ağır debuffları var. Yani oyunun bir ekstra zorlandığını görürsünüz. Niye? Kafana sürekli temporal chain atıyor. Bu kadar pack olan yerde yürümen zaten çok mümkün olmuyor. Bu birincisi. İkincisi eksi rezistansla oynuyorsunuz ve canavarların crit hit şansı ve crit damage bonusu oluyor. Veya şöyle, bazıları gelmiyor, daha zoru geliyor. Yani crit hit şans, crit damage bonus gelmiş, ekstra 2 projectile atıyor. Yanlışlıkla bir şey yediğinizde ölürsünüz. Yani 3 tane skill yediğini düşünürken 9 tane yiyorsun çünkü. O yüzden level kasmaya niyetlendiğinizde bunları bir deneyin. Bunlar dediğim gibi pack size oyunun en ağır gerçekten FX'lerine, prefix'lerine sahip map aşamasında. 2 kişi kasma olayı şöyle, 2 kişi de kastım. Genel olarak Furkan'la beraber oynadık. Tek kişi de, yani aradaki boşluğu hızlandığımda tek kişi ilerlemeye çalıştım. Mantık şu şekilde. 2 kişi kastığınızda avantajı şu, daha keyifli oluyor. Yani sohbet muhabbet ediyorsun. Bir şekilde oyunda ilerlediğini fark ediyorsun. Çünkü oturdum mesela 12-14 saat oynadığım oldu. Hani yorulursun. Bu yorar. Muhabbet ederken bir şeyin konusunu açıyorsun falan. Bir iki işte firmaya işte bug oldu bilmem ne, onu konuşuyorsun 4 saat. 2 saat işte siyaset konuşuyorsun falan derken hızlı geçiyor. 2 kişinin size avantajı bu. Dezavantajını, bir de şey avantajı var. Daha fazla loot görüyorsun 2 kişi. Ama 2'ye bölüyorsun gayet tabii ki. Aynı şey oluyor gibi. Dezavantajı da şu. Arkadaşlar 2 kişi girmek haritayı bufflıyor. %50 quantity alıyor. Bununla beraber damage ve can buff'ı da alıyorlar. Yani şöyle, daha geç ölüyorlar ve daha fazla vuruyorlar. Yani 2
kişi girdiğinizde yanınızdaki kişi sizle aynı hızda veya yakın hızda olması gerekiyor ki girdiğinizde geri kalmayın. Yani tek başıma ben bir map'i 5 dakikada yapıyorsam 2 kişi de en azından benzer bir sürede yapmam gerekiyor. Bu şekilde bakın, doğunuzda uygun musunuz, ne yaparsınız? Tabletleri de göstereyim. Hani level kasmak isteyen arkadaşlar da ya bu adam 100 level olmuş, bir şey öğrenirim diye geldim, nasıl olmuş derlerse tabletlerde şu şekilde, onları da göstereyim. Bir tane Irradiate tableti koyuyorsunuz. Buff'larınız şu: 11 effectiveness, 20 exp. Yanına Strongbox bulursan iyi. Strongbox çok değerli. Pack size'dan o da buff alıyor arkadaşlar. Alchemy, Exa ne var ne yok basın Strongbox'lara. Ekstra mob çıkartıyor. Yani şöyle düşünün. Abyss'in yanındaysa mükemmel mesela. Onu kapatmak için zaten bekleyeceksin. Koy Strongbox'a da oradan da mob çıksın. Veya yolda yürürken bir iç açtın. Aç Strongbox'ı. Yoluna devam et. O orada mob çıkarsın. Patlasın falan. Çok önemli değil. Ekstra mob kesiyorsun Strongbox gelirse. Ha bulamadın, Rogue Exile bilmem ne, Shrine ne olursa. Yani Irridate'den alacağınız şeyin inanılmaz önemi yok. Effectiveness'la Experience alıyorsunuz. Effectiveness arkadaşlar yeni quantity. Onu söyleyeyim. Artık quantity'yi böyle alıyorsunuz. Quantity diye buff yok. Effectiveness yapmışlar. Artısını söyleyeyim. Sadece quantity vermiyor. Experience'ı da arttırıyor. Canını da arttırıyor. Her şeyi arttırıyor. Yani dümdüz quantity almıyorsun da yanına ödülle karışık ceza exp de vermiş. Ama canını da arttırmış. Gayet tabii ki biz X kastığımız için Effectiveness'ı da istiyoruz. Ha bir de şöyle, zaten rarity'miz var. Hani quantity'yi zaten isteriz. Niye? Bir yandan da para gelsin. Yalandan gibi bir düşünceniz olabilir. Abyss'de 3 önemli şey var arkadaşlar. Effective exp. Bu zaten hiç değişmeyecek. Dördüncüsü de 4 fazladan Abyss. Harita Abyss'de olsun bol bol. Biz yürürken zorlanmalıyız. Bizim map yapma şeklimiz bu olacak. Level kasmak istiyorsanız yürüyemeyeceğim. Yaldır yaldır koşmayacaksın. Moblar seni bloke edecek. Bir FPS falan düşecek. Böyle yani. Oyunu resmen geçen sezonki halinden hallice'ye çeviriyorsunuz arkadaşlar. Pack size'larla, bu tarz buff'larla. Neden? Adamlar mob sayısını azalttı. Daha fazla hani FPS artsın diye. Biz geri yükseltiyoruz bunlarla. Abyss'den bu üçünü alıyorsunuz. Öbürü çok önemli değil. Fiyatına göre bakmaya çalışın. Breach'te Effective exp. Üçüncü olarak 3 fazladan Breach ihtimali alıyorsunuz. Yani 3 additional Breach diye bir şey var. Onu bulamazsan, yani şöyle XP'leri 14'e falan düşürmeyin. O kadar düşmesin. Onu yüksek XP ve effectiveness verecek şekilde bulamazsan fazladan bir Breach ihtimali alacaksın. Mantık bu. Fazla Breach istiyoruz. Fazla Abyss istiyoruz. Hepsinden exp bilmem ne istiyoruz. Konu bu kadar basit aslında. Şöyle detaylı bir leveling rehberi yapmıyorum ama size bir tavsiyem de, bunu tabii değiştirdim, böyle değil. Experience tarzı oynarsınız. Arkadaşlar bosslara ölme riskini almamaya çalışın. Size tavsiyem budur. Ha bak, level kasarken trik ya abi, ben ekstra böyle ne yapabilirim? Boss puanlarını geri al. Bosslar senin canını sıkıyorsa. Samimi söylüyorum. Yani şöyle, maymun boss'u var ya, yere dağın diye vuruyor mesela. Orada sıkıntı olabilir. Abyss onun altını açar. Map'te de delirium olur. Bir sürü mob vardı falan. Dodge'layamazsın, göremezsin. Kafana bir indirir ölürsün. Asla ölmeyeceksin. Baktın o şekilde tek atıyor sana. Git dene, önünde dur böyle AFK vursun. Tek mi atıyor? Ölüyor musun ona? Git boss level'larını geri al. Sıfıra kadar düşür. Ölmeyeceğin şekilde ayarla. Öyle bir şey çok ihtiyaç var mı tartışılır ama gear'ınıza göre falan ayarlayın. Boss level'ları sizi yoruyorsa, 100'e rushlıyorsanız hiç kasmayın. O riske hiç girmeyin yani. Gerek yok. Yettiği kadar verin. Hiç yetmiyorsa komple de sıfırlayabilirsiniz. Zaten şeylerle işiniz yok arkadaşlar. Yani özel maplere zaten girmiyorsunuz. İkinci olarak Corruption gireceksiniz. Bol bol. Corruption çok önemli. Cleanse değil. Corruption'ı komple yapın. Yapabildiğinizin en iyisi şeklinde yapın Corruption'ı. En son patlatmaya çalışın. Artık Irradiate'de şöyle, bazı mapleri zaten beğenmeyeceksiniz. Forge girmesen de olur mesela. Daha kötüleri var. Sinkhole falan. Bunlar geldi mi uzak duruyorsun zaten X kasarken. Bazı mapleri blacklistinize yazarsınız siz de böyle. Banladığın maplere girme. Patlat bunu. Cleanse olsun. Artı bir level gelirse gene gir. Yani kötü olsa da gir map. O onu karşılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Atlas tabii benim yüzlerce binlerce map yapınca birazcık şey oldu, bulabilirsem eğer. Burasını yapmışız mesela. Tower'a girin. Tower'da etrafınızdaki mapleri almaya çalışın. Mesela boss kesenler bu Citadel'leri arar. Eye of the Storm'ları arar. J-Dial arar falan. Biz arkadaşlar Corruption arıyoruz. Corruption yapıyoruz. Corruption arıyoruz. O arada da abidik gubidik maplere girmemeye çalışıyoruz. Yani leveling map seçme kısmı da öyle. Tower'ı aç. Tower'ı komple yap. Bir yerde Corruption var mı? Yok. Yürü. Yürüyebildiğin kadar. Buralar Corruption'mış. Yapmışım. Beğenmediğim mapler gelmiş. Cleanse'e çevirmişim. Hala beğenmemişim. Yani Cleanse'de de şey istiyorum ben. Artı bir level istiyorum. Öyle olmamış. Salmışım gitmişim, başka yerlere yürümüşüm. Ben dediğim gibi maple level kastım. Başka türlü kasanlar da var, onu da söyleyeyim. Ama ben map yapmayı seviyorum arkadaşlar. Yani ben hack and slash oyunun map yapmak üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Boss'u kesersin, yani ne bileyim simülakruma girersin, altar kesersin. Yan content bana kalırsa onlar şey değiller. Hani oyunun ana content'i map olmalı. Pasifler böyle değil. Onu şöyle göstereyim size. Ben 100 olunca değiştirdim onları. Güzel insanlar. Yaptım.
Leveling halde budur. Yani buradan Magic Monster, Magic Pack Size, işte Pack Size bilmem ne, bunlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli. Yani %5 Rare Monster'dan daha fazla XP veriyor. %6 Pack Size. Tecrübeyle sabittir. Diğerlerinde arkadaşlar çok kısa bahsedeyim. Zaten altarla işiniz yok. Böyle yapabilirsiniz. Yalandan altar çıkarsa diye. Burada Delirium Demon var. Daha fazla experience demek. Boss'u zaten anlattım. Hani experience'a göre gidin. Hiç gelmeyin. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Gerisinin çok bir önemi değil. Explosive bir tane olsun. Bir tane koy, bam diye patlat, yürü devam et. Onları dizmekle uğraşma. Altarı da o yüzden koymuyoruz zaten. Reroll at bakayım ne gelmiş falan. Böyle X kasılmaz. Yani 10 map yaptım diye girmeyin. Saatte kaç X kasıyorum diye bakın. Saatlik XP'yi de söyleyeyim. 98'de 30-35 milyon civarlarında kasabiliyor olmanız lazım. 40 milyonda görüyorsunuz. 99'da biliyorsunuz. Yani bir level daha arttığınızda mob level'ları aynı kaldığı için bununla beraber alacağınız XP de düşüyor. Özetle 10 milyonun üstünde durmaya çalışın. 12 görüyorsanız iyidir. 12 tabii şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Böyle anlatınca harıl harıl böyle hiç bilgisayardan değil. Böyle değil. Girdin, kalktın, yemeğini yedin, arada çayını aldın, geldin, oturdun, biraz mola verdin, bir sohbet ettin, bir video izledin o ara, hani bu şekilde 10 milyonun üstünde duruyorsanız kafidir. Yani insan gibi bir oyun oynayıştan bahsediyorum ben. Yoksa şöyle rush halinde 20-25'leri 99'da da görüyorsun. Bir de oyunda şöyle bir RNG var. Anlık olarak sürekli göremezseniz diye şaşırmayın. Şimdi burada Precursor tabletten gelen efektleri %20 şansı double'lama var. Biz experience giriyoruz ya %60. Buradan gelenlerle 77 falan oluyor zaten. Yani 77, 70 öyle bir şey oluyor, hatırlamıyorum şimdi. Double'larsa %150 XP'ye çıkıyor bu. Yani çok iyi. Effectiveness da gene 2 katına artıyor. O map keyifli oluyor. Hani bakıyorsun X geliyor oluyor. Ama gelmezse de gelmiyor. Yani belli bir ihtimalle geliyor. Dediğim mantık o. Saatte 10 milyonun üstü kafidir. Dediğim gibi yaparsanız zaten 40-42 saatte 99-100 arasını kasarsanız. Yani şöyle söyleyeyim, ben 100 olana kadar 99 olmanın zor olduğunu düşünüyordum. Yok yani 99-100 arası 0.99 gibi bir şey. Onu bilin. Hani böyle bir işe çıkıyorsanız ya yapsam mı acaba falan diyorsanız bu saçmalığın farkına varın. Gerçekten saçmalık bana göre. Şimdi gelelim oyunun durumuna. Burada benim artık eleştirilerim var oyunda. Şimdiye kadar bana gelen sorulara bir bug oldu, şöyle oldu, böyle oldu diyenlere biraz iyimser davranıyordum. Çok dürüst bir şekilde söyleyeyim bunu. Yani arkadaşlar bu oyun erken erişimde, bazı şeyler olabilir. Çok fazla kafanıza takmayın falan diyordum. Ama erken erişiminde biraz suyu çıktı gibi hissediyorum ben. Yani şöyle, birinci ayda bir bug bulundu diye ben bir oyuna kızmam. Bu çok komik olur buna kızmak. Ama bir sene oldu artık. Bir de şöyle bir şey var. Oyunda hakkıyla, emeğiyle bir şey yapanların sürekli kendini kötü hissetmesi durumu var. Ben level kastığım için açıkçası, yani bu sezondan bahsediyorum. Ben sıralamada 100 olmaya çalışıyorum. Valide bilmem ne bug'ı bulunmuş. Bana ne yani? Zaten parayla divine ne işim yok benim. Bana lazım olan her şeyi bulmuşum. Daha fazlasını kastım da ben artık kendime yarar bile sağlayamıyorum. O yüzden çok umurumda değildi. Ama şöyle bir şey. Buna üzülen insanlar var. Neden? Birinci sezon bug var. İkinci sezon bug var. Yani bir sezon ritüel çıkıyor. Bu sezon temple bug'ı çıktı. Bir ara rare monster bug'ı vardı. Daha adını hatırlamadım. Yazarsınız yorumlara. Her sezon bir şeyin bug'ı var ve bir şekilde piyasaya divine print ediliyor. Böyle kendi halinde arkadaşlar Exalted'ın fiyatı her zaman düşer. Bakın bu konuyu bir netleştireyim. Exalted oyundaki en çöp currency'lerden biri. Exalted Augment Orb'un yandan yemişi gibi bir şey. Exalted Orb bir para birimi değil. Her zaman değeri düşecektir. Ama şudur. Patch'in ilk günü 80'dir. Sonra 100 olur, 110 olur, 120 değil mi? Böyle artar. Şimdi son bozduğumda 150 idi. Bir girdim oyuna 400. Burada müneccim olmaya gerek yok. Bir şey olmuş oyuna belli. Sonra biraz araştırdım. Ne olmuş? Fabgan işte bir şeyler paylaşmış. Temple bug'ı yapılabiliyor. Onunla birlikte Temple'ı böyle diziyorlar. İnanılmaz şekilde divine atıyor oyun falan. Yani bir çeşit bug desen değil. Çünkü oyun buna izin veriyor. Bug değil desen değil. Ki bu sezonun ilk bug'ı da değil. Bir de Abyss vardı. O da bug değil aslında. Açık bırakmışsın bunu. Nasıl diyeyim? Kodlarken kafanın almamış olması lazım. Şimdi mantığı anlatayım. Temple'a girdiğinizde boss'u kesince 6 oda kesiyor. Boss'u kesmeyince 3 oda kesiyor. Yani 3 oda ceza veriyor size. 3 odanızı eksiltiyor. Boss'u kesmeyince. Bu çok aptalca bir mantık zaten. Yani boss'u kesmişim. Beni ödüllendireceğini daha da cezalandırıyor. Temple'ımı bozuyor. Boss'u kesmiyorlar bir. Ekten itibaren yavaş yavaş tık 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 köşelerden dizmeye çalışıyorlar. Yılan oyunu gibi. Nokia 33 onda vardı ya. Olay şu. Yılan gibi yaptığınızda sizin Temple'ınızın yapısını bozamazsınız
bulamamak için her zaman sondaki odaları silmeye başlıyor bu sefer. Oraya kadar gidenler artık 10 numara şekilde dizilmiş, birbirini bufflayan odalar oluyor. Doğal olarak sonsuz bir oda yapıp böyle yılan gibi. Rarity işte %3500, Quantity yüzde bilmem kaç, Rare Monster %3336 falan gibi rakamlar görüyorsunuz. Her vurduğum mobda Divine atıyor. Saatte 100 Divine'a çıkıyor. Temporalisi olanlar. Olmayanlar da 50 Divine. Benim derdim burada milletin Divine kasması değil. Samimi söylüyorum. Ama bu kadar başarısız olmamalarını bekliyorum. Her sezon bir şeyin bug'ı olmasın artık ya. Bu ilk yorumum. Her sezon bir şey var, can sıkmaya başladı. Bundan daha da can sıkıcı. Artık beni de illallah ettiren bir şey var ki bu adamların tatil merakı. Yani kardeşim bakın, bu bug, size şöyle diyeyim. Bir bug yapılır. Discord üzerinden veya Reddit üzerinden gizli gizli dağıtılır. 3-5 kişi bilir, buna bug dersin. Ya bu oyunun en fazla izlenen yayıncısı, yabancı yayıncısı tutuyor bunun videosunu yapıyor. 50-60 bin adam izliyor. Yetmiyor. Bir sonraki gün canlı yayın açıyor. 10 saat boyunca bunu yapmaya devam ediyor. Hafta sonu diye müdahale eden yok. Bir açıklama yapan da yok. Ya hani bu nasıl vurdum duymazlıktır? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir oyunda düşünsenize. Ya işte oyun patlıyor falan diye birine mesaj gidiyor. CEO adam bakıyor diyor ya benim mesaim başlamadı. Daha pazartesi düşünürüz falan. İşin komik tarafı, daha önceki bug'larda da benzer şeyler yaşadık. Güzel insanlar, yani firma yöneticileri, sizden çok rica ediyorum. Bir oyun yapmışsınız. Yaptığınız şeye lütfen sahip çıkın. Yani sizin şöyle bir durumunuz yok mu? En azından bir stajyer, bir yetkili bir şey bırakın nöbetçi firmada bir kişiye oyuna müdahale edebilecek yetkisi olan, müdahale edecek dediğimde dropları arttıran, azaltan falan demiyorum. Temple'da bug mı var? Bir şey mi yapılıyor? Anlaşılmayan bir şey var değil mi? Yani şöyle diyeyim. Oyun açılmış bir hafta olmuş. Toplanan Divine sayısı belli. Oyunda onun bir count'u var. Yani bir tutarı var. Bir haftada girmeyen Divine 2 saatte girmiş. Şimdi bir problem var. Bırak birini ofiste, kapatsın onu komple. Arkadaşlar, Temple'da bir hata tespit ettik. Bu hatayı biz yapana kadar Temple'a giremezsiniz de. Ne olacak? League of Legends'da oluyor. Bir şampiyonda bug oluyor. Adamlar ranked'ı kapatıyor komple. Biri itiraz mı ediyor buna? İtiraz etse ne diyeceğim veya adamın oyununu oynuyorsun. Siz de böyle yapın ya. Bırakın birini acil durum senaryosu için. Bir şeyler böyle ayyuka çıktığında, oyun artık bu sezonu bitirir ha, bu oyunu oynatmaz dendiğinde, bu duruma geldiğinde kapatsın o sistemi her kimse. Altar bug'ı oluyor ya, Twitch'e bir baktım altar bug'ı yapmayan yok. Bir de benim şöyle bir bakış açım var. Ben gidip böyle bug yapmam. Niye? Oyun, ben şimdi RMT yapmıyorum. Divine alıp satmıyorum. Doğal olarak benim oradan Mirror almışım, Divine almışım. Yani bir NPC'nin başında oturup sınırsız tıklamam ben. Bu benim oyun anlayışımın çok dışında. Ben gideyim map yaparım, keyfime bakarım bilmem ne. Ama herkes yapınca sen kendini şey gibi hissediyorsun. Ya ben mi salağım? Böyle şeylerin artık yaşanmamasını istiyorum. Yaşansa bile benim en azından firmadan beklentim hızlı tepki göstermeleri. Yani sizin hiç PR ekibinin, community management ekibi yok mu mesela official tarafında? Yani yayıncıları izleyen, oyunla ilgili biri video yaptığında ya bu adam ne anlatıyor acaba diye bakan kimse yok mu? Türkiye'de var. Bakın söylüyorum, yani Türkler yönetse daha iyi yönetirler. Türk ekibi yönetse daha iyi yönetir. Bizde var. Onlarda niye yok? Yani random biri değil ki Fabgan yapmış bu videoyu. 60 bin adam izlemiş be adam. Yani hani firmadan kimse izleyip de ya buna bir el atalım demiyor mu birkaç gün boyunca? Oyunun cılkı çıkana kadar. Neyse. Sormak istediğiniz build'la ilgili, oyunla ilgili başka şeyler varsa, yani her sezon video atıyordum oyunu bitirdim diye. Bu sezon gerçekten bitirdiğimi düşünüyorum. Bossları da kestim. Tüm contentleri de yaptım. Her şey bitti. 100 level doldum. Rank da yaptım. Gerçekten bitti bu sezon. Yani benim için. Her şeyi deneyeceğim. Hani 100 level işte iyi bir char'la, bu kadar rarity ile solo farm. Hani nasıl olur acaba falan. Bunu da diye düşünmeyin. Dediğim zaten Val, Temple'dan para kırılıyor. Yani paraysa derdiniz, Divine kasmaksa derdiniz, gidin onu yapın. Bu video atana kadar fixlenir fixlenmez bilmiyorum. Derdiniz paraysa onu yapın. Ama ya işte Official'a hazırlık olsun. Bir tabletlere genel olarak bakalım. Bazı mapleri bir değerlendirelim. Hani bir ritüele bakalım, bir delirium'a bakalım. Hangisi böyle bir şey katabilir bize ileriki vadede diye denemeleri yapacağım. İşte 10 map full rarity girdim. 10 map rare monster girdim. 10 map magic monster girdim gibi böyle. Artık fantezik bu tarz videolar yapacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hepinize kitle olarak çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek oldunuz arkadaşlar. Instagram, Discord'dan vesaire, hani o ranktan girip sıralamayı görenler, Discord'dan her yerden yazanlar gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Hepiniz sağ olun, var olun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Soracağınız, konuşacağınız, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.